Hepimiz geldik şenliğe, sevgi dolu kalplerle. Güneşin, denizin, havanın, toprağın bize sunduklarıyla başladık sonsuz yaratıma, keşifle bulmaya. Başladık sonsuz yaratıma, sanatla, ilhamla. Hepimiz geldik şenliğe, sevgi dolu kalplerle. Güneşin, denizin, havanın, toprağın bize sunduklarıyla başladık sonsuz yaratıma, keşifle bulmaya. Başladık sonsuz yaratıma, sanatla, ilhamla. Başladık sonsuz yaratıma, sanatla, ilhamla. Selin Saydam. 2 yıldır köyde yaşıyoruz. Daha önce kurumsal şirketlerde çalıştım uzun süre. O yüzden hayatı 9-6 ve 9-6 sonrası diye bölmüştüm. Onun öncesinde de öğrencilik hayatı, çok uzun süre okulda geçirdiğimiz vakitler. Şimdi böyle anlatıyorum çünkü 2 yıldır İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, böyle ilkokula gittiğim zaman da hala aynı duvarda panoları görüyorum. Çok uzun zaman olmuş yani, ilkbaharı yaşamayalı, sonbaharı yaşamayalı, böyle hepsi ayrı ayrı hoşuma gidiyor. Buraya Ürünlü köyüne yerleştik eşimle birlikte. Bu sene de küçük oğlumuz burada okula başlayacak 5. sınıfta. Doğanın içinde olmak çok güzel. Köyün içinde yaşamak, bir parçası olmak, hani doğada ve daha önceki bir kültüre farklı bir deneyim. O yüzden bizim için 2 yıldır her şey çok değişik. Şehre gittiğimiz zaman da herkes bunu merak ediyor. Yakın dostlar, aile çevremiz. Siz orada ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor hayat? Buraya geldiğimizde burada yerli halk kimlerdensiniz, ne yapıyorsunuz, nasıl geçiyor hayat? Aslında bir fark ettim ki ne şehirliyiz ne köylüyüz. İkisinin ortasında bir yerlerde aslında kendimiz gibi yaşıyoruz. Kendimiz gibi olmayı da aslında keşfimize devam ediyoruz. Bu çok güzel geliyor bana. Her türlü zorluğa rağmen içimde bir ses, oh devam deyip beni heyecanlandırıyor. Aslında sadece o ses değil, çevremde olan her şey. Aslında Ürünlü'de bu tamamen pekişti. Bunun tohumlarını 6 sene önce biz eşimle birlikte aslında yaptığımız iletişim seminerlerinde biz Enfes Nefes olarak uzun süredir bu kişisel gelişim diyemeyeceğim. Herkesin kendi içinde aradığı bir yolculuğa bir şekilde kendi yolunda ilerlemek üzere destek alma faaliyeti diyelim. Yani herkese bir hayatla iletişim nasıl kurar veya şu anda hayatla iletişim nasıl, kendi ile iletişimi nasıl, çevresiyle kurduğu iletişim nasıl üzerine yaptığımız seminerler, şirketlerde de yapıyoruz. Günlerden bir gün dedim ki tamam, bizim iletişimimiz var da bir yandan çocuklara baktım, gençlere baktım, bizlere baktım. Bizler de aynı yaş grubunda kadınlar, erkekler ayrı işte bir akşam takılmaya çıkıyorlar. Şehir için konuşuyorum. İşte çocukluk arkadaşları ayrı buluşuyor. Daha yaşlı gruplar ayrıca buluşuyor. Kafelerde onları görüyorum. Çocuklar 5 yaş grubu, 7 yaş grubu, 9 yaş grubu bilmem ne diye ayrılıyor. Yani biz ne ara bu kadar birbirimizden koptuk? Ne ara böyle fabrika düzeninde yaşamaya başladık? Bir an
Böyle bir sarsılmıştım. Sonra bir Ganya projesi yazdık eşimle birlikte. Birçok yere gönderdik. Aynı zamanda da bir işte şehir dışında yaşam, yerleşme arayışı içindeydik. O dönemlerde üst üste geldi. Biraz rafa kaldırmıştık. Ürünle de bu pekişti. Çünkü önceliğimiz kadınlar ve çocuklar oldu. Çocuklar olmasının en büyük sebebi biz buraya taşındıktan sonra Ekim ayıydı. Hiç unutmuyorum. Yani kuş sesleri harika, yaban domuzu geliyor geceleri, onun sesini duymak güzel, baykuş falan. Tamam da çocuk sesi yok. Nerede bu çocuklar? Okul açılmıştı, okul başlamıştı. Fakat o değil, asıl yazın burada olan gördüğümüz çocuklar şehirden köye ailesini ziyaret eden, büyüklerini ziyaret eden çocuklar. Aslında köyde yaşayan çocuklar değil. Bu köyün hikayesini duyduğumda kulaklarıma inanamadım, gözlerime de inanamadım. Anlatıyorlar. Ben 99'dum, ben 110'dum falan. Yaklaşık 110-120 çocuk burada aynı okulda beraber büyümüşler. Ve şu anda bildiğim kadarıyla 5 kişi geçmiyor köyde okuyan çocuk sayısı. Köydeki çocuk sayısı bu, genç sayısı aynı zamanda. Ve bu 6 yıl önce attığımız Gaia projesi bir anda bir ateşin etrafına biz dil, din, ırk, cinsiyet, yaş ayrımı yapmaksızın bir arada oturmayı ve hayatı paylaşmayı, yaşamı paylaşmayı acaba hissedebilir miyiz? Merakı tekrar gündeme geldi. Bunu körükleyen, projeye dönüştüren yine yazın köyün çocukları oldu. Bir masa etrafında çok çirkin bir masa vardı. Bunu güzelleştirmek için elimde hiç malzeme yok. Rüzgar'ın oğlumuzun parmak boyaları vardı eskiden kalma. Dedim bari bunlarla boyayalım. Çok sıcak bir gün Rüzgar ve arkadaşları geldiler. Sen ne yapıyorsun? Biz de yapalım mı? Ekstra fırça var, parmaklarımız var. Başladık boyamaya. Aslında biz başladık sohbet etmeye. Aslında ben bu rengi severim. Aslında bu rengi kitapta severim. Aslında son okuduğum kitap şuydu falan. Biz başladık sohbet etmeye ve muhabbet etmeye. Ben sordukça yanıtı gelmeye başladı. Göz göze gelmesek de işte boyarken, fırçayı birbirimizden alırken baktık bir saat geçmiş, sonra 2 saat geçmiş. Ertesi gün tekrar aynı masanın etrafında şimdi ne yapalım demeye başladık. Hadi yarın taş getirelim, hadi yarın kozalak getirelim derken biz böyle masanın etrafında doğayı konuşurken bulduk kendimizi. Şans bu ya. Köyde meğer bizim yazları gelen köyün çocuğu olan bir ressam arkadaşımız varmış, Cengiz Uğur. O da geldi bizimle birlikte ne güzel şeyler yapıyorsunuz falan derken dedim ki bizim hiçbir bilgimiz yok. Sen de bize katılsana yarın 5 gibi 6 gibi işte buluşalım. 1 saat sen bize kağıt üstünde bir şeyler çizdir. Böylelikle biz 5 gün boyunca buluştuk. 5. günün sonunda anneler babalarla birlikte 26 kişi hep beraber resim yapıyorduk. Çocuklar daha çok biz bütün ciddiyetimizle işte gölge vermek lazım, evet gölge vermek lazım diye epey bir eğlenmiştik. Sonra çocuklar giderken öğretmenim kurs bitti mi? Ben şimdi öğretmen de değilim ama öyle seslenmeye alışmışlar. Bu bir kurs değildi, öğretmen öğrenci yoktu burada dedim. Onlar dediler ki işte o zaman seneye bundan olacak mı onu sormaya geldik dediler. Ben dedim ki seneye mutlaka olacak ama biraz düşünelim, seneye bir sürprizle geleceğiz diye söz verdik. Bu sene şenlikte bu sözümüzü gerçekleştirdik. Benim beklentimin ötesinde oldu. Çünkü evet çocuklara bir söz verdik diye şenliği yaptık. Fakat benim Murat'a da bahsederken ya böyle bir şenliği biz neden yapıyoruz? İçindeki gerçekten yapmak istediğimiz şey nedir diye yani aylardır konuşuyoruz şenlik öncesinde. Ve kimi davet edelim? Bu şenlikte çocuklarla kim olmak ister? Sonra dedi ki bir sosyal medyaya duyuralım bakalım çocuklarla birlikte olmak isteyen ve en sevdiği şeyi yapmak isteyen kim olur ve biz böyle bir ekip olarak çocuklarla bir arada gelerek onlardan sonra neyi konuşuyor oluruz? Biz nasıl bir birlikteliğiz? Aslında benim en çok merak ettiğim buydu. Ve çocuklarla bir araya geldiğimizde onları nasıl dinleyebiliyoruz? Neyine gülüyoruz? Yani onun yapamadıklarını komik bularak mı iletişim kuruyoruz? Yoksa gerçekten o anda onu dinleyebiliyor muyuz? Benim odam tamamen bu şenlikte
kendi dinleyebilme kabiliyetimi ve ilhamlanmak üzere geldim ben. Bunun çok ötesinde şeyler oldu. Örneğin biz bunu gerçekten çok küçük bir bütçeyle yaptık ve 2 şey getirdik buraya, bu şenliğe. Bizim için çok yeni olan ve çevremizde de duymadığımız bir şeydi. Sponsorluklar, evet, hepsinin bir yerde faydası var ama bu şenlikte çocukların önüne geçmemeliydi ve aslında bu gönüllülüğün önüne geçmemesi gereken bir şeydi. Çünkü sürekli bir şeyi ortaya koyunca, bir elimizi taşın altına koyunca kendimden de örnek verebilirim. Yani evet, bunun sonunda benim kazancım ne düşüncesinden kendimizi alıkoyamıyoruz. Bu bir tanınma olabiliyor. Bu sadece maddi anlamda değil. Burada bir pazarlık var bir şeyin içine girerken. Ben de hiçbir şekilde bunu gölgelesin istemedim. Bir yerden gelecek yüksek miktardaki bir boya veya bir yerden gelecek yüksek miktarda bir öğle yemeği yardımı, İşte bak ne güzel destekler. Hayır. Senin imkanın eğer fikirse, öbürünün imkanı eğer sadece orada olup yerleri temizlemekse veya eline fotoğraf makinen varsa onu alıp bir fotoğraf çekmekse, bence gönül budur. Katkı budur. Orada birlikte olmaktır. Evde hiçbirimiz aç değiliz. Bu köyde de gelen çocukların da her birinin evi ailesinin güzellikleriyle dolu. Hepsinin karnı doyuyor. Bizim burada kalpleri hissetmeye ihtiyacımız var. Bir arada olma ihtiyacımız vardı şenlik içerisinde. O yüzden dedik ki şenliğe kim destek vermek istiyor ve nasıl destek vermek istiyorsa bizi arasın. O yüzden kendi ismimizi bile yazmadık. Belediyeye gittik. Belediye dedi ki siz de bizim destekçilerimizden ama aslında işbirliği yaptığımız birimlerden biri olur musunuz? Yani burada Elfe, Barış, Safiye, Selin, Murat'tan farksızdı belediyenin duruşu da ve bu çok güzel oldu. Yani her türlü onlar da ellerinden gelen desteği verdiler. Böylelikle şey hissettim. O yüzden beklentimin ötesindeydi. Kişi, şirket, kurum, kuruluş, bunun duyurulması, ortamlar vesaire, her biri aslında aynı bir örümcek ağı, bir yaşam gibi kendi noktasında, şenliğin içerisinde hiçbiri birbirinin önüne geçmeden güzel bir harmoniyle kendi yerinde ateşimizi yaktılar ve çocuklar da bunu tahmin ediyorum. Aslında gözlemlerim de o yönde. Çok güzel hissettiler. Yani biz onlara bir alan açtık ve şenliğin içinde çocukların biz her zaman onlara yaklaştığımız, Rüzgar'da da büyük oğlumuz Mete'de de ola geliyor. Bildiğimiz yerden konuşuyoruz. Hiçbir şekilde merak edip de çoğu zaman işte evin düzeniyle ilgili, kendi düzenimizle ilgili yapılandırılmış sorular soruyoruz ve çocuklar, gençler kendi özgün ifadelerini yapacak yer bulamıyorlar. Çoğu zaman kendi evlerinde bile. Eğer biz bu şekilde güzel bir ateş yakarsak el birliğiyle onlara konuşabilecekleri, yaşamı hissedip yanındakini hissedecekleri, diğer yaşamı hissedecekleri, aslında diğer yaşam değil, diğer evren orada oturan, hepimiz birlikte gerçekten yeni konuşabiliriz. Böylelikle yargılar, yorumlar, varsayımlar yerine biz bundan sonraki atacağımız güzel adımın güzelliklerini konuşabiliriz ve adım atmış oluruz. Yani bu şenlik o yüzden beklentimin ötesinde de beni konuşturuyor açıkçası. Ay, çok mutluyum. Yani her zaman o şekilde mutluluğu ve yaşamı hissediyorum, fakat herkesin bir şekilde hayır bu olmaz, yapılamaz diye konuştuğu birçok şeyi kaç gün boyunca hiç konuşmadığımız için, çok yorulsak da bir şekilde müziğimizi, ritmimizi bulduğumuz için kendi içimde şeyi hissettim. Ay ne kadar güzelmiş hayat. Ve tekrar gülümsemeyi ve tekrar derin bir nefes alıp gökyüzüne bakıp evet sıradaki dedirtiyor bana ve artık hayal etmekten de, hayallerimi gerçekleştirmekten de
uzak veya daha doğrusu mesafeli değilim. Her şey yapılabilirmiş. Her şey gerçekten hissederek ve dirayetle, zorlamadan ama doğru bir zamanda bir şekilde olabiliyormuş. Yeter ki adım atalım. Bu bana çok iyi geldi. Burada ne görüyorsunuz? Örümcek, kelebek. Altın kızlar. Ne var burada? İlk aklınıza gelir. Hiç düşünmeden. Kuğu, Kelebek. kelebek. Kendimden bahsetmek, yani yaşadıklarımdan bahsedebilirim. Adım Murat Atay. Selin'le beraber, eşimle Ürünlü köyünde yaşıyoruz. Daha önce başka başka yerlerde yaşıyorduk. Ama yapmak istediğimiz şeyler aynıydı. Yani nerede yaşarsak yaşayalım. Gerçekten aslında bir anlamda hep kendimizi arıyoruz. Çünkü toplum bir yerde diyor ki sen şusun, sen busun, böyle davranmalısın, böyle eğlenilir, böyle fikir üretilir, böyle yazılır, böyle çizilir, böyle düşünülür, böyle hissedilir. Çocuk yaştan itibaren öyle hissetmediğimi, öyle düşünmediğimi, öyle çizmediğimi fark ettiğimde ilk önce gerçekten çok bozuldum. Herhalde dedim bende bir anormallik var. Herkes gibi yaşayamıyorum ben. Saçma geliyor insanların suyu kirletmesi. İnsanların yaşadığı bu muhteşem yerde açıkça bana saçma sapan gelen şeyler yapmaları. Yani günlük kaygılarla daha çok zombi görmeye başladım etrafta. O zamanlarda da zombi filmleri yeni çıkmaya başlamıştı. Mevcut insanlarla çok benzer bağlar gördüm ben. Yani sadece günlük ihtiyaçlarını karşılayan, aslında bunun ötesinde hiçbir şey düşünemeyen ve o günlük ihtiyaçların dışında bir hayatın olmadığını düşünen insanlar hakikaten aslında zombiye çok benziyor. İşte beynini yiyeceğim senin. Sonra Selin'le bu konuları konuşmaya başlayıp başka kıtalarda, başka insanların da benim düşündüğüm gibi yaşadığını görünce çok sevindim ben. Yani deli değilim. Gerçekten insanlar mutlu. Herkesin başına kötü şeyler geliyor. Herkes belki geçinmek istiyor, karnını doyurmak istiyor ama bunun yanında gerçekten hayatlarının merkezi bu değil. Biz de Selin'in söylediği gibi 6 yıl önce dedi ki böyle bir adını da çok havalı bulduk, Gaia projesi. Çünkü dünya desek Türkçe olacak, world desek İngilizce olacak. Gaia biraz daha eski bir isim gibi geldi. Aslında biz bildiğiniz Anadolu'dan bahsediyoruz. Yani üzerinde yaşadığımız bu kutsal topraklar. Kutsal olması çok basit. Yani bu olmasa yaşayamıyorsun. Yani yok yaşam. Şu anda üzerinde olduğun yer olmasa, bu hava olmasa, bu güneş olmasa yaşam yok. Sonra çocuklarımıza baktık. Bir tane 19 yaşında, bir tane 10 yaşında, 2 tane çocuğumuz var. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Dedi ki, hey bizde de bir sorumluluk var. Biz de yaşantımızı tamamen bunun üzerine oturtmamız gerekiyor. Çünkü öyle yaşıyoruz. Böylece bu projeleri yazmaya başladık. Gerçekten gençlerle, yani biz de genciz ama daha genç insanlar var. O yüzden gençlerle, çocuklarla ne yapabiliriz diye düşündük. Bundaki temel sebep yaşlılar çok zor. Yani çünkü o yaşamın içerisinde tamamen kalıplaşmış düşüncelerle kendilerini örtmüşler. Herkes değil. Yani mesela bizim köyde Yakup abi var. Sürekli biz şiir okuyoruz beraber. Birlikte kitaplar paylaşıyoruz. Sanırım 86 yaşında. Bizim evin üzerinde Mehmet amca var. 96 yaşında. Halen her gün işte kekik topluyor sırtında. Diyor ki size de toplayın. Yani müthiş bir şey. O yaşlıları bir kenara koyuyoruz. Çünkü onlar yaşlanmayan insanlar. Hayatı seven insanlar.
Benim için aslında hani kendimden bahsederken ancak biraz uzun oldu. Sebebi bu. Ben yaşamayı seviyorum ve mutluyum bundan. Yaptığımız projede, Gaia projesi de buna dayalı. Gerçekten insanlar mutlu mu? Mutlu değillerse niye yaşıyorlar? Yani çok tuhaf bir şey. Mutlu olmadığın bir yerde yaşamanın, mutlu olmadığın bir kalıbın içerisinde kalmanın anlamı yok. Buradan başlıyor her şey. Bütün arayışımız böyle başladı. O yüzden kendimden ancak böyle bahsedebilirim. Mutlu, sessiz, heyecanlı, hem çocuğu hem bir genci hem de bir yaşlıyı içinde barındıran bir yaşamım vardı. Selin çok istedi köyde yaşamayı. Ben hani kısmen zaten köye çok gidip geliyordum Antalya'da da İstanbul'da da büyürken. Yurt dışında yaşadığım dönemlerde de küçük kasabaların etrafında bulundum. O yüzden bu yaşam bana yabancı değil. Tabii ki herkes çok merak ediyor. Özellikle bazı televizyon kanallarını çok seviyorum ben. Çok komik yapıyorlar bu köy şivesini. İşte bacım benim neler pişirdin sen falan. Ya köyde böyle bir şey yok. Benim gibi insanlar var. Sadece yaşantıları, görgüleri, yaptıkları şeyler benimkinden farklı. Bu durumda onlar benden bir şey öğreniyorlar. Bakıyorlar, aa bak böyle insanlar da varmış diye. Ben de onlara bakıyorum, bir şeyler öğreniyorum. Aa bak böyle insanlar varmıştır diye. Bunlar iyi veya kötü değil. O kadar farklı evrenler ki. Bu aynı zamanda çok hoş, insanı genişletiyor. Yani sadece bir zihinden insanı birçok zihne taşıyor. Çünkü insanların birleşebilmesi için, mutlu olabilmesi için gerçekten karşındakini karşıdaki gibi anlaması gerekiyor. O yüzden Selin çok güzel söyledi. Biz ne şehirliyiz, ne köylü, ne kasabalı. Hakikaten bizden ne kasaba ne köy olur. Sadece kendimiz olabiliriz. Bir anlamda bütün bu projelerin temeli de o. Herkes nerede yaşarsa yaşasın nasıl kendisi olabilir? Daha büyük soru gerçekten. Ne demek kendin olmak? O yüzden hani şehirli, köylü gibi bir kavram yok. Daha çok nasıl birisi Murat? Benim bir cevabım yok buna. Çünkü her gün yeni bir şey ekleniyor. Köye geliyorsun, köyde bir şey öğreniyorsun. Aa ben öyle değilmişim aslında. Değil, yavaş yavaş insan kendi özüne doğru dönüyor. Son derece pratik bir meditasyon. Benim için ilham çok basit. Aslında Latince bir kelimeden geliyor. Inspirare, nefes almak demek. Bir de bunu yapıyoruz açıkça. Dünyayı dolaşıyoruz. Nefes seansları yapıyoruz, iletişim kursları veriyoruz. Bir baktım kimse nefes almıyor. Nefes alamayan insanlara da baktığımızda yani bir şey çıkmıyor ortaya. Gerçekten o kadar büyük bir sıkışıklık var ki insanların içerisinde. Hayatta bir nefes alamıyorlar. Bütün işte kira nasıl ödenecek, hayat nasıl olacak, ben ne yapacağım, ben kimim? Nefes daraldıkça daralıyor. Bu durumda anladığım bir şey, ilham insanın doğası. Eğer gerçekten doğanızı doğal yaşarsanız, yani sadece yaşarsanız, gerçekten kalıplardan çıkarsanız zaten ilhamsınız siz. Yani komple bir bütün olarak ilhamın kendisi. Bu durumda ilham nedir bilmem mümkün değil. İlham en basit tanımıyla sınırsız potansiyel demek. O kadar sınırsız ki sınırı yok. Yani durabileceği, gelişebileceği bir yer. O yüzden ben sınırsızlığı görünce bebekler aklıma geldi. Aslında çok zor, ben yapamam ama bebeklerden başlamak çok güzeldi. Çünkü baktığı her şey onun için yeni. Sınırsız bir potansiyel, hiçbir tanımı yok, hiçbir kısıtlaması yok baktığında, limitsiz. Ve baktık ki evet yani biz aslında tam ters bir öğrenim sürecindeyiz. Yani ben bebeklere bakarak öğrenebilirim. Her şeye ne kadar sınırsız, yargısız ve tanımsız bakabileceğimi. Fakat bebekler çok zor. Bu sefer annelerini, babalarını almanız lazım. Bu sefer onlarla uğraşmanız lazım. O yüzden fikir biraz sadeleşmeye başladı. Nasıl ilhamlandığımızı sordum. Yani dedik ki yani gerçekten kendi kendine bakabilen, rüzgar yaşında 5, 6, 7, 10, 15 yaşındaki insanlarla hem bizim büyüklerin getirdiği bütün koşullar var. Hem de henüz kafaları kapalı değil. Bizi öğretebilirler. Bize. İkincisi biz onlara bakarak gerçekten ilhamdan bahsettin. Onlar sınırsızsa ben de sınırsızım. Birbirimizi sınırsız etkileyebiliriz. Bir anda böyle
çok çok güzel hissettik. Dedik ki biz bütün bu projemize çocuklardan başlayalım. Aslında sadece çocukları kapsamıyor. Selin'in en büyük hayali şuydu. Ve benim içimde de yandı bu ilham ateşi. 7'den 77'ye, yani 007'den 777'ye nasıl çıkar? Yani Down sendromludan tutun, çok yaşlı bir insandan, çok küçük bir çocuktan yan yana nasıl yaşayabiliriz? Bunu Selin de söyledi biraz önce. İlk çıkış noktası buydu. Ama onu bir anda yapmak kolay değil. Çünkü hepimizin zihninin buna oturmuş olması gerekiyor. Yani ben 77 yaşındakiyi de aynı kabul etmeliyim. Yaşadığı sıkıntıları anlamalıyım. Onu onunla sınırlamamalıyım. Onun içindeki o güzelliği görüp onun bana konuşmasına izin vermeliyim. Aynı şey 7 yaş içinde. O yüzden biz şimdilik Çocuk ve Gençlik Festivali'nde kalalım dedik. Ama işte 6 yılda buraya geldik. Umarım 6 yıl içerisinde belki çok daha kısa bir sürede şeye doğru gidebiliriz. Herkese açık. Yani sen de resim yapabilirsin bizimle. Ama bana saygı duyman gerekiyor. Yani 7 yaşındaki bir çocuğa sus oğlum sen ya da böyle çizilmez güneş diyemezsin. Sen kendi güneşini çiz mor, ben kendi güneşimi çizeyim kare. Hiçbir sınırlama yok. Eğer bu saygıya ulaşabilirsek umarım belirli bir zaman sonra da bu şenliği çok daha büyük boyutlara getirebiliriz. Bu da şimdiki gelen, yani şenliğin sonunda gelen ilham. Yani bana sabır getirdi. Çünkü gerçekten ilk başta çocukların koşullanmaları fazla. Bu tür yerlerde daha az imkanı var çocuğun. Bir pozitif tarafı var, bir negatif tarafı var. Ama biraz beklersen gerçekten her çocuk açılmaya uygun. Sadece ona bu alanı tanımak gerekiyor. Yargısız, sabırla bakmak gerekiyor. Bu zaten bildiğim bir şeydi. Ama bildiğimden daha derinmiş sabır. Yani çok büyük bir kazanç getirdi benim için. O yüzden biraz önceki söylediğimi söyleyebiliyorum. 6 sene sürmeyebilir diğer proje artık. Çünkü hakikaten bir parça bekleyince, biraz olgunlaşmasına izin verince her şey oluyormuş. İlk başta çok zorluk yaşayan çocuklar 6 günün sonunda 7. günde inanamadım tepkilerine. Resmi almayı fazlasıyla dişil, feminen bulan erkek çocuklar inanılmaz şeyler yaratmaya başladılar. Yani 7 günlük bir sabır benim için zor olan bir şeydi. 7 gün bu kadar insanla uğraşmak. Ortaya muhteşem, benim beklentimin ötesinde bir şey çıkardı. Son olarak iyi ki hepiniz varsınız. Çok büyük bir destek aldık biz. Antalya'dan dostlar. Yani sadece bizim gazetelere briefing olarak verdiğimiz kişiler yardım etmedi bize. Onların isimlerini sıralamak çok zor. Bir kısmı da bu sıralamayla hiç ilgili değil. Boya kalemi gönderen şirketler, isimleri yok orada. Buna razıydılar. Kendileri gelip gönüllü çalışmak isteyen başka şirket çalışanları, şirketlere özellikle söylüyorum, gerçekten çok sıkışmışlık içerisinde yaşayan insanlar bile o 1,5 günlerini buraya vermek istediler. Bu bizim için inanılmaz bir şeydi bunu görmek. Hepsine teşekkür ediyoruz. Antalya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan bize destek veren herkes. 100'ün üzerinde çocuk katıldı. Bazen bazı sebeplerden 30'a düştü. Ama gerçekten geldiler ve kasabaya gidip gördüğümde bu çocukları yüzleri değişmişti. O yüzden biz burada yaptık. Herkes her yerde yapabilir. Ama neden yaptığınızı muhakkak inceleyin. Kendiniz için mi yapıyorsunuz yoksa hep birlikte olabilmek için mi yapıyorsunuz? Bizimki gibi yapıyorsanız sonuç en az bizimki kadar iyi olur. Biz bütün bu çıktıları paylaşmaya razıyız bununla ilgilenen herkese. Çok teşekkürler herkese. Geldiğinde eminliyiz. Anne!